Fabrikadan gelen, yani parçacılarda yoktu, doğru mudur baba? Orijinal fabrika ürünü, servisten. Ford servisten gelen ürünler. Debriyaj bilyamız, bunların hepsi orijinal. Bunlar da Fomoco çıkıyor galiba. Tabii baba. Orijinalde Fomoco olur. Volantımız dağınıktı, bakın bunda gram oynama yok. Onu Fomoco göstereceğiz. Fomoco yine. Evet. Baskı balatamız. Birebir Ford. Evet. Bu da aynı şekilde balata. Ford. Piyasa ürünü değil. Piyasa ürünü değil. Servisten geldi arkadaşlar. Bunun gelmesini bir gün boyunca bekledik. Çünkü hiçbir parçacı bu kadar pahalı ürünü rafına koymuyor. Bir de şöyle bir şey var baba. Pahalı bir ürün bunlar. Evet. Pahalı ürünler. Fiyatlarından da bahsederiz. Şimdilik devam edelim. Zaten Ford kutuda bile Ford yazıyor yani. Orijinal servis ürünüdür. Ford yarı otomatik şanzımanla yine devam ediyoruz. Yıkanmış kısımlarını gördünüz. Yağ soğutucuyu komple değiştiriyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar turbo revize işlemimiz var. Yağları komple çekemedim ama yıkarken leş gibi olduğunu büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Yukarıdan akan yağlar da zaten buraya sızarak gelmiş. Turbo ve yağ soğutucusundan gelen yağlar bunlar. Karter gibi gözükebilir ancak değil. Yukarıdan geliyor gördüğünüz üzere. Bu yağları gördüğümüzde karter gibi sanabiliriz ancak bunlara tekrar değinelim arkadaşlar. Yukarıdan geldiğine siz de şahit olabilirsiniz. Bunun yanı sıra arka krank keçemiz, baskı balatamız ve volantımız pahalı bir parçaydı. Ona değinmiştik. Şöyle Fomoco'nun servis ürünü olduğuna da değinmiştik arkadaşlar. Baskı balatanın montajını babam gerçekleştirmiş. Yağ soğutucu, turbo revize işlemimiz var. Yağ soğutucuyu söktük. Nereye oturuyor yağ soğutucu? İşte buraya oturuyor. Antifriz kullanılmış büyük ihtimalle. Çok fazla bir pas görünmüyor ama yine de birazcık pas var diyebiliriz. Baskı balatamız, volantımızı aradık. Servisten gelmesini bekledik. Ve şu an montajlarını gerçekleştirdik. Şanzımanımızda giriş videosunu yapacağım. Yapmadığım için orada değinirim arkadaşlar. Manuel bir şanzıman normalde ama yarı otomatik. Esnek kullanıldığı için volant veya oynar volant kullanıldığı için ses yapıyor. Eskilerini şimdi bir gösterelim. Bunda hiç oynama yoktu. Orayı gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi eskisini bir gösterelim. Arasındaki farkı siz de anlayın. Eskileriyle bir karşılaştırma yapacak olursak yavaş yavaş değinelim. Burada yağ soğutucunun eskisini de gösteririz. Aksımızın ortadaki bilyası arkadaşlar bozulmuş, dağılmış. Bunu da değiştiriyoruz. Öncelikle buna değinelim. Bu yolda giderken ses yapar. Bunların hepsini babamdan dinleyeceksiniz. Mikrofon takarız. Devam edelim. Debriyaj rulmanımız. Bunlarda ikili havalandırma sistemi vardır. Girişleri mevcut. Görebiliyorsunuz. Opel'lerde bildiğiniz üzere havalandırma sistemi tek havalandırmadan sağlanırken Ford bunu ikiliye çıkarmış ancak robot ve DuraShift sistemi aynı. Balatamıza baktığımız zaman balatamızda kısmi bitikler varmış ancak biraz daha gidebilirdi. Ama değiştik tabii ki de. Neden değiştik? Volant ölmüş çünkü. Set olarak değişmek mantıklı. Burada yanıkları görebiliyoruz. Volantın baskıları. Volantın bir
baskının bittiğini şuradan anlayabiliriz. Şu yaylar ilk aldığımızda, birazdan gösterelim, bu kadar açıklık olmayacaktır. Açıldıkça bittiğini gösteriyor baskının. Artık sonuna dayandığını görebiliriz. Yeniye baktığımız zaman fark bariz bir şekilde ortada. Baskının bittiğini de gösterdiğimize göre geldik oynar volant, esnek volant, artık ne derseniz. Bakın bu kadar boşluk olmaz. Arabadayken lakluk vuruyordu arkadaşlar. Bakınız. Bakın. Yenisi hiç oynamıyordu neredeyse. Bu şekilde gösterebiliriz. Set olarak değişmesini tavsiye ediyoruz. Genellikle baskıyı değişip, balatayı değişip, volantı değişmeyenler oluyor. Onları tasvip etmiyoruz. Aksımızın orta rulmanı diyebiliriz buna. Bozuktu. Yolda sürekli giderken ses yapar. İkili havalandırmaya sahip debriyaj rulmanına da değindiğimize göre artık eskileri kaldırabiliriz. Aracımızın işlemlerine devam ediyoruz. Şanzımanımızı gördüğünüz gibi tertemiz yıkadık. Robotların bakımlarını, temizliklerini, ayarlarını, gereken işlerini yaptık. Debriyaj rulmanımızı birebir Pomoco orijinal ürünle değiştik. Çalışmasına dikkat ediyoruz. Akış keçelerini değişiyoruz. Şanzımanımızı takıyoruz. Easytronic ile aynı bir robota sahip. Evet. DuraShift diye geçiyor. DuraShift EST diye geçer bunlarda. Ama değişen hiçbir şey yok. Sadece bunda plastik bir kolla atıyor. Ancak Opel Astra H'larda yukarıdan giren robot sadece dişli yardımıyla atar. Kol yoktur. Bunun dışında 2 tane havalandırması var. Ona değinelim. Ve şanzımanın arka bölümünde de karter kapağımız mevcut. Güzel bir temizliğini yaptıktan sonra zaten... Yağ tapatı buradadır. Aramasınlar bak. Gördün mü? Yağ Evet. dolum tapatıdır. Ara konumda görünebilir. Evet. Geri vites müşürümüz. Geri vites müşürü. Bu aracımızı geriye taktığımız zaman baba, Geri vites lambayı lambamızı yakan yakar. kısım. Geri görüş kameramız varsa onu devreye sokar. Küçük bir şanzımana sahip. Orijinal ürünler olduğunu söylemiştik. Burada da Pomoco yazısını ve şanzımanın tipini 2NIR tipi olduğunu görebilirsiniz. Şimdi birazdan üzerine atacağız. Orayı çekemeyeceğiz tabii ki. Son kez yine yeni baskı balata, volant ve rulmanın takıldığını gösterelim. Ve yaylarımızın kısalığı çok önemli. Başlangıç noktasında bu zamanla balata bittikçe bu konuma doğru uzayacak. Şimdi üstüne atma zamanı. Yeterli. Yağ soğutucu sökük olduğu için suyumuz akıyor. Pas fazla yok demiştim. Akan antifrizli su. Şu robota dikkatli bakalım. Ford aracımız. F arızasıyla gelen burada bir aracımız var. Aynı şekilde bunun robotu da aynıdır arkadaşlar. Bunu da izlemek isteyenler bu araçtan sonra videosu gelecektir. Akü olduğu için aynısı olduğunu göstermek istedim ancak gözükmüyor. Bu aracımızda yetkili serviste 19.000 TL istenen bir araç. Komple yenilenmesi gerektiğini söylemişler. Servisimize geldi müşterimiz. Hem de buradan aracını görmüş olsun. Biliyorsunuz ki yarı otomatiklerde manuel bir şanzımandır. Ancak robotlar ve beyin yardımıyla vites komutu, vites sistemi ve vites robot yardımıyla viteslerin geçişleri sağlanır arkadaşlar. Ve bu da zamanla robotun yorulması, aktüatör ve beyinlerin yorulmasına sebep olur. Bundan kaynaklıdır yarı robotların arıza sıklıkla vermesi. Marş motoru, marş dinaması ne diye tabir ederseniz. Sıra onda mı? Evet. Uzun bir civataydı onun Tabii için. ki bu. Tamam. 3 adet. Şu da görmüş olduğunuz regildir arkadaşlar. Genellikle bu arıza verebiliyor. Enjektör kütüğüne bağlı basınç sensörü diyebiliriz. Rail sensörüdür. Sıkıntılı bir yeri var, sıkıntılı bir parça. Evet, bunun değişmesi biraz sorunludur. Genelde ne yapar bu? Basıncı ayarlayamadığı için enjektörün üstüne fazla yakıt gönderme veya düşük yakıt gönderme gibi problemleri olur. Bu da aracımızın teklemesine veya beyaz duman atmasına, çalışmasındaki bozukluklara sebebiyet verecektir. Ancak bu kimsenin aklına gelmiyor baba. Onu da belirteyim. Evet. Hep enjektör bakım, enjektör tamir, Pompa. pompa. 3-5 bin lira harca sonuç yok. Sonuç yok. Aslında bir regil sensörünü değiştirsek soruna
kesin çözüm bulabiliriz. Şimdi marşın gördüğümüz üzere 3 civatası var demiştik. Ortadaki civatasını görebiliyorsunuz. Alttakini oradan ön taraftan takıyoruz. Diğerini buradan. 2 buradan. Bir diğer karşıdan bu tarafa. Gösterelim onu. Bunu benim tutturmam gerekiyor. Aracın bu kısmına gelen 2 civatayı da gördüğünüz üzere sıktık. Diğer civatayı da babam buradan sıkıyor arkadaşlar. 13 yıldız anahtarı diyelim. Anahtarımız bu. Genellikle sorular geliyor. Hangi takım kullanıyorsun diye. Hangi takımın anahtarı? Marka olarak onu da belirtelim. Belirtelim. İnsanlar soruyor. İzeltaş'ın ürünlerini kullanıyoruz. Bize dayanmaz. Kalitesizler dayanmıyor baba. Kırılma yapabiliyor. O elindeki de herhalde şase. Şase kablosu. Eksiden gelen mi? Kopuk var demiştin. Sana hatırlıyor musun? Evet, bir tane kopuk şase kablomuz var. Bak görüyor musun? Kopuk olduğunu anla zaten. Başı yok. Aynen. Burada, Ona bir... Bak yeri burası onun. Görebiliyor musun? Evet. Kablo başlığı buradan çıkmış. Oraya bir yeni kablo başı mı yapacağız? Evet. Sıra geldi. Şanzıman kolu. Bağlantı ayağımıza. Kulaktan önce gelen parça. Buradaki takoza geçiş sağlayacak bu vidamızda. Bağlantı ayağının civataları tamam herhalde. Sıkım işlemleri var. Tereyağı erimez mi gelene kadar? Bu aralar uzun video atamıyorum baba. İşlerimiz yoğun abi. Videoya uğraşamıyoruz. Önemli, sıkıntılı, gerçekten sorunlu araçları çekmeye çalışıyoruz. Bu da öyle bir araçtı. Vites geçişleri. Bir sorunlu Necat Bey var. Megane 4 2016-17 EDC şanzıman. EDC kavrama değişmiş. Arabada sorun bitmemiş. Beni ne zaman alacaksın diye şu an yine aradı beni. Ve ben Kavrama değişmiş diyorsun daha önce baba, doğru mu? Ona değinelim. harcadığını söylüyor. Kaç para? 13.000 TL. 13.000 lira harcanıp sonuca ulaşılamamış. EDC şanzımanımız da yakında gelir arkadaşlar. Megane 4. Opel'lerden farkına değinelim. Burada yarım traves olduğunu görebiliriz. Opel'lerde sarkıtmak durumunda kalırken bunda öyle bir durumumuz yok. Bu da bizim çalışma alanımızı genişlettiği için çok fazla uğraşmıyoruz travesle. Ancak tabii ki yine rotilleri, salıncakları boşlatıp şöyle gördüğünüz üzere boşlatmamız gerekiyor. Aksları alabilmemiz için. Aynen, aks önemli. Aksları almadan alamıyoruz. Bu arada yağ boşaltmazsanız aksları çektiğimiz zaman komple şanzıman yağı boşalacaktır. Ona da değinelim baba. Sehpa. Aracımızı indiriyoruz. Bu arada yeni yağ soğutucumuz arkadaşlar. Aracımız yere doğru indi. Altına sehpa koyuyoruz. Şanzıman, arka gördüğünüz gibi kulağımız, herhangi bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Ne burada? Cam suyu hortumu, eksi kutup başı artı şu eksinin şasisi. Alo. Yapılacak işlere değinelim. Komple motor rektifiye, F arızası, aktüatör robot sistemi ve baskı balata değişecek. Konya'da bir sürü para harcamasına rağmen sonuca ulaşılamayan araç sekman atılacak. Baskı balata, motor injektimin komple dışarıda çalışacak. 2000 dizellerde genellikle manifolddan su gelme arızası var arkadaşlar. Insignia. Yine sekman atılıyor, suboplar değişiyor ve baskı balata işlemi var. Karşıda Golf ve Opel Astra J'lerimiz de var. Ayrıca randevu sistemiyle çalıştığımız için randevularda da dolu araçlarımız var. Ona da inelim baba. Sonradan Fana bir role çekmişler. Evet, böyle bir elektrik tesisat almışlar. Ama yanlış bir şey ya. Yapmışlar. Yani bu böyle olur mu sence? Komple bir kablo israfı var. Orijinali varken neden böyle? O da var. Belki içeriye düğme koyma şansları. Düğme- Tofaş değil ki bu yani. düğme Niye düğme koysunlar?
motorun şasisi miydi? Evet. Niye gidelim? O en kolay. Şanzıman kulağımızı veya motor kulağı ne derseniz. Sol şasideki motor kulağı, şanzıman kulağı. 18 lokma. Bir adet civata mı tutuyor yani koskoca motoru baba? Koskoca motor dedim de küçücük bir şanzımanı var. Bu motor da aynı şekilde. Bunların rektifiyesi zor mudur baba mesela? Bunların rektifiyesi basit. Zorluğu motoru dışarıya almak ve dağıtıp toplamak. Şu yüzeysel yağ kaçaklarını göstereyim baba. Çok temiz motoru görüyorsunuz. Alttan bayağı bir yıkamıştık. Orayı az çok almıştım ben. Burayı yıkayınca alttan tekrar bakacak. Ya aslında bizim yapıp baba bir yıkamacıya gidecek. Sonra da arabanın beynini bozuyorlar. O da var. Yani insanlar neye gideceğini şaşırıyor. İnsanlara da hak vermek lazım. Basıyor suyu. Basınçlı suyu basıyor. Çok eklemesinde oksit yapıyor. Araba 3 gün sonra kalıyor yolda. Oksit yapıyor. Direkt beyne sıkıyor adamlar baba. Beynin içine sıkıyor. Omurgamıyor ki. Kendi arabası değil sonuçta. Aynen öyle. Yeni yağ soğutucusu orada. Eskiye bir değinelim. Şöyle yağ soğutucumuzun yenisi. Ancak burada eskisine değinelim. Yağ kaçaklarını temizledik. Siz belki görmediniz ama bakın arkadaşlar ne hale gelmiş. Görebiliyor musunuz? Pek fazla da ellemek istemiyorum. Bu aracımızın yağ soğutucu. Gövdeyi komple değiştiriyoruz. Bundan kaynaklı da göstermek istedim. Bunun artık herhangi bir işlevi kalmamış. Yağ soğutucumuz bu. Görevini de birazdan babamdan dinleyelim. Burada. Yağ soğutucusu nedir baba? Yağ soğutucusu motordaki motor yağımızın ısısını radyatördeki soğuk sunun motorla dönmesiyle üzerinde ufak bir el kadar yağ radyatörü soğuk su sıcak yağ motorunun soğutması. Radyatörde soğuyan su sıcak motor yağından mı soğutuyor? Evet. Motorumuz da soğutuyor ya, motor yağımızı. Basit anlatımıyla böyle yağ soğutucu. Bazı şanzımanlarda da var yağ soğutucu. Otomatik şanzımanlarda, manuelde yok. Ona da değinelim arkadaşlar. O da sağlıklı mı? Tabii ki de sağlıklı değil. Buna benzer birçok videomuz var. Otomatik şanzımanın içerisinde süt gibi suların aktığına da şahit olmuştuk. İçe tutabilir misin şuraya? Tuttum bana. Geldi mi? Geldi. Bu biraz önce değindiğimiz kulak herhalde. Evet. Şanzıman alt kulağı. Önde yok Opel gibi. 3 adet. 3 adet mi? 4 adet. Opel'de 4 travese bağlanıyordu. Yarım travesle. Olduğu için. Bu yarım traves olduğu için ön tarafta. Peki radyatörü ne tutuyor? Şu küçücük ayak mı tutuyor? Şu saç. Radyatör taşıyıcı paneli diye geçer. Saç değil. Plastik bu da. O da mı plastik? Evet. Çabuk kırılsın radyatör düşsün diye. Evet. Yani bu bir kazada komple aracımızın bu bölgesine kadar katalizatöre kadar gelebiliyor kaza yapsa. Sağlam diyemeyiz. Çabuk dağılıyor arabanın yani. Aynen araba görünümlü. Bunlar işte fabrikanın eksikliği diyebiliriz. Bir Volvo'da bir ne bileyim Audi'de bunları göremiyoruz. Tabii ki bunlar da içi derin mi? İçi derin. Şu kurtarır mı? Bu arada egzoza değinelim. Buraya normal silikon çalmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim de. Olması gereken burada egzoz montaj pastası olarak geçiyor. Tabii ki bunda da kalite önemli. Word. Aynı kullanmış olduğumuz sıvı conta gibi. Victor Reigns'di bu da. 300 derece dayanıklıydı. Egzoza kullanılması gereken montaj pastasıdır. Kalite de önemli. Bazen telefonlara cevap veremiyoruz. Neden cevap vermiyorsunuz diye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arabanın altında olabiliyoruz. Evet. Yerde yatabiliyoruz bu yüzden. Şikayetin ne? Bu yarı otomatik şanzımanlara hangi yağ konur gibi sorular geliyor. Normalde fabrikası arkadaşlar 75-80 numara öneriyor. Ancak bunlara ATF kırmızı da koysanız herhangi bir problem olmaz. Koyma diyenlere de inanmayın. Koyabilirsiniz gönül rahatlığıyla, herhangi bir sorun olursa biz buradayız. Şimdi şöyle bir şey var, çünkü çok yorum görüyorum. O olmaz, bu olmaz, şu olmaz. Biz bugüne kadar koyduğumuz herhangi bir araçta bir problem yaşamadık. Şükürler olsun. Bunun gerekli bilgilerini de aldık. Sordurduk da, yani fabrikaya kadar sordurduk. Sıkıntı yok. Ama gönül rahatlığıyla ATF konulabilir veya
diyorsanız ki 75-80 koyabilirsiniz. Çünkü normal bir manuel şanzımandır bu. Bakın biraz önce telefon çaldı. Yine çalıyor. Sonra bakmıyorsunuz diye bizi kötülüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlar yanlış. Robotlarımızın soketlerini taktık. Bunun da şanzımanımızın müşürü vardı gördüğünüz üzere. Aleykümselam abi, sağ ol, buyurun. Çok büyük. Evet, küçücük tel. İşlev büyük dediğin gibi baba. Aktuatörün? Rekorumuzun tutucu sekmanı. Görevi bu, sadece tık demesi. Bunun çıkmaması. Güzel bir işlev var yani. Görevi büyük. Kendi küçük. Görevi büyük. Diyebiliriz. Robotu genelde boş üretiyor baba. Her arabada görüyorum. Aşağı yukarı evet. Boş üretiyor. Buradan da yazıyor zaten. Şu akısı çok da güzel. Aksımızı takacağız ama takmadan önce yeni bilyayı göstereyim. Evet. Yenilendiğini. Gördüğünüz gibi şimdi aksı yerine geçiriyoruz. Gönder. Kelepçemiz. Aks rulmanın kelepçesi ve 2 adet vidası. Rulman bunun içinde mi çalışıyor baba? Tabii ki rulmanın dışını sıkıyor. İçine aks millet sıkı geçiyor. Bilyada dönüş sağlıyor. Anladım. Bak burada bir soketimiz boşta. Rotil. Aks kafası montajı tamam. Aksımızı da yerine koymuştuk. Kelepçesini de takmıştık. Aynı şekilde burada burayı çekemiyorum ama aks keçesi de şurada görüyor musunuz arkadaşlar değişti. Sol aks. Aks olmazsa ne olur? Teker yürümez. Sese takarsın, araba yerinde sayar. Bunları mil kırma olayı da var baba. Tabii. Aks kesiyor diye bir olay var. O arkadan çekişlerde daha çok olur. Önden çekişlerde aks lalelerini bozar. Ama kazalılarda oluyor, doğru mu? Tabii ki. Kazalı araçlarda ön çekişlerde de oluyor. Aks kesmesi. Ona değinelim. Buranın da bu şekilde montajlarını gerçekleştireceğiz. Askı rotlarını sökmedik. Tıkırtı yaparsa arkadaşlar askı rotlarınızı bir değiştirmeyi deneyin derim. Ama herhangi bir ses yoksa tabii ki tespit önemli. Onun bilgilerini verelim baba, çünkü rotiller, salıncaklar iyi durumda değil. Pek hoş durmuyor. Alt takım montajı tamam mı? Alt takım montajı tamam. Bir son kontrol yapacağız. Aks, rotil, aksmili, robotumuz, aktüatörümüz, soketlerimiz, geri vites lambası, ses kolumuz, motor etraflarımız. Buradan taktık. Doğru. Eksik yok. Marş motorumuz tamam. Şanzıman işimiz ve alt kulağımız, üst kulağımız, şanzımanın işlemi tamamen bitti. Bu arada aktüatörün de bakımı yapıldı, ona da değinelim. Aktüatör burada şaseye sıkıldır. Şanzımanla beraber değil Opel'ler gibi, ona da söyleyelim. Buranın da montajı tamamdı. Buranın tekerini takıyorum baba. Aracımızın herhangi bir koruması falan var mıydı? Yok. Davulunmaz. Tamam. Opel'lerde genelde burada bir davulunmaz oluyor. Burada egzoz lastiği olmadığına değinelim. Bunun aynısı burada olur. Araya lastik takılır. Ayrıca arkadaki egzoza da değinmek istiyorum. Egzoz böyle. Buna ne yapacağız baba? Buna bir şey yapmak lazım da. Değil mi? Değişecek. Bu böyle olmaz. Çürümüş zaten. Mecbur değişecek bu. Egzozcu yapıyor tabii ki onu. Yine buradan ses yapar bu. Zaten altında bir ses vardı arabanın.
Tekerimizi takma zamanı. 4 adet bijon var. Ancak jantımız tabii ki replika bir jant. Ford logomuz var. Bu lastiğimizi tekerimiz yerine takıyoruz. Tabii ki de siz görmediniz, tabancayla bunlar sıkıldı. Arkadaşlar kompresör durduktan sonra videoya devam etmek istedim. Tekeri taktım ama boşa taktım. Niye boşa taktım göstereyim. Montajını yaptım. Ancak disklerimizin güzel olduğunu, yalnız fren balatalarının bittiğini fark ettik. Müşterimiz de ne gerekiyorsa yap usta dedi. Görüyorsunuz artık demire sürtme zamanı gelmiş. Fren balatalarını değiştireceğiz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Müşterimiz yap dediği için yapacağız. Ancak salıncakları değiştirmiyoruz. Şu an fren balatasını değişiyoruz. Disklerimizin aynası güzel. Büyük ihtimalle daha önce değişmiş. Herhangi bir fatura işlemi yok. Şimdi taktığım tekeri tekrar söküyorum. Fren balatalarını söküp sizlere balataları göstereceğim. Buraları kısa kesiyorum arkadaşlar. Eski balatanın seviyesini görebiliyorsunuz. Eski balatanın seviyesi bu şekilde. Test plastik, o da dokunmayla kırılıyor. Veya da testleştiğinde su kaçıyor. Yine aynı şekilde. Tahminim onun orijinali 800-900 lira. Hızın içerisine geçtik. Vitesimizi D'ye taktık. Otomatik. Şimdi sesi dinleyebiliriz. Fiesta'ya devam edelim. Videomuz yarıda kalmasın. Fren balatasıyla karşılaştırabilirsiniz yeni fren balatalarımızın seviyesini. Montajını babam gerçekleştiriyor burada. Bu arada 7 alyan tutuyor. 7 alyan tuttuğunu söyleyelim. Burada eski hava filtremiz görmüş olduğunuz gibi leş gibi olmuş. Herhangi bir artık işlevi kalmamış. Aralarındaki tozu, toprağı, siyahlığı görebilirsiniz. Bunu atabiliriz. Yeni yağ filtremiz. Filtremizin yenisi de burada. Gördüğünüz üzere. Dizel araçlarda baba biliyorsun ki şu ne derler buna? Pamuk mu derler buna? Singer. Singer aynen. Singerli oluyor genelde dizel araçlarımız. Benzinlerde bu singer olmuyor. Buna da değinelim. Hava filtremiz de bu şekilde. Yerini zaten açmıştık gördüğünüz üzere. Şanzıman yağımızı doldurduk. Yaklaşık 2 litre, 2-200 gibi bir şanzıman yağı kapasitesi var. İçinde de vardı 3 litre, 2,5 litre civarında alıyor bunlar. Onun da bilgisini verelim. Altında yağ akan yerleri balata spreyi ile temizledik. Yavaş yavaş son aşamalara doğru geliyoruz arkadaşlar. Tekerlerimizi taktık. Bir kontrol yapacak babam son kez. Egzozun değişmesi gerektiğini söylemiştik. Onu egzozcu artık halledecek baba. Evet. Hava filtresini değişecektik ama şimdi tekrar bir kaldıralım, motor yağını boşaltalım arkadaşlar. O arada akmış olur hem de. İçin 21 yıldız gerekiyor. Altına da bir tane işte bidon, kova artık ne bulursanız koyabilirsiniz. Dizel araçlarda bildiğiniz üzere yağımız simsiyah oluyor. Bu aracımızda da aynı şekilde siyahlaşmış. Yeni yağımızı dolduracağız. Yaklaşık bir ağır bakım yaptık. Baskı balata değiştik. Turbo revizyon olacak. Turboyu daha sökmedik. Yıkadık. Yağ soğutucusu, periyodik bakımları yapılıyor. Şu anda da motor yağını boşaltıyoruz.
1.4 TDCi olarak geçen motor genelde Peugeot 206'larda da görebiliyoruz. Ford Fiesta'larda da görebiliyoruz. Peugeot ve Citroen gruplarında sıklıkla karşılaştığımız, Türkiye'de, ülkemizde de genellikle bu motor yaygın bir şekilde kullanılıyor. O yüzden bu videoyu da hem saymış olduğum diğer araçlar için, kullanıcılar için uygun bir şekilde görsünler, bilgilensinler diye videosunu yapıyorum. Yağımız yaklaşık 3,5 litre civarında çıkacak. Hava filtremizi de taktık, yenisini gördüğünüz üzere. Normalde 3 tane torsluk cıvata olur ama bir tanesi torsluktu ortadaki, diğerleri yıldızlık takmışlar, büyük ihtimalle kaybolmuş. Büyük bir sorun değildir. Devam ediyoruz. Filtre montajımız tamam baba. Yağını koyacağız hayvanı. Motor yağını dolduracağız. Akü yerleri de tamam şu an için. Evet. Parametre yükleme var, yazılım işlemleri var, adaptasyon var. İçerisine geçtikten sonra devam edelim. Şöyle göstereyim. Tüm teşkilatı hazırladım arkadaşlar. Yazılım işlemleriyle beraber devam edeceğim. Daha sonra da aracımızın işlemleri bittiği gibi bir şey. Şimdi yağımızı doldurduk, kastrol doldurduk arkadaşlar. Yağ seviyemize bakmak için sizinle beraber bakalım. Dizel dediğim gibi hemen simsiyah oluyor. Maksimumun bir tık altı, yani yeterlidir. Yağla girip bir yerde eksik var abi, olayı var. Alma işlemi devam ediyor arkadaşlar. Burada da gösterelim. Orijinal cihaz olması gerekiyor bu arada. Aracımızı bitirdik. Artık müşterimizi bekliyoruz. Ford Fiesta ile birlikteydik. 1.4 güzel, ağır bakım sayılabilecek bakımlardı arkadaşlar.